Selam. Karavanla 81 il Türkiye turunun 11. şehrindeyiz. Neredeyiz? Niğde'deyiz. Merhaba Niğde, biz geldik. Merhaba. Niğde'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Nerelerine geldik Niğde'nin? Niğde'nin Acıgölü'ne geldik. Acıgöl. Acıgöl. Aynı zamanda Narlıgöl olarak gözüküyor, biliniyor. Şöyle muhteşem bir göl. Yalnız kamp kurmak, karavanla konaklamak, çadır kurmak, ateş yakmak, her şey yasak. Hemen arkasında mağaraların olduğu, ön tarafında bir yeşillik ormanın olduğu harika bir yer. Ama maalesef ki konaklamak pek uygun değil diyorlar. Değil mi Max? Aşağısı çok kalabalık. Şu ağaçlık alanın içerisinde piknik yapanlar çok fazla var. Ama konaklamak yasak dediler. Gerçi onu da yasak diyen yok. Sadece girişte tabelalar var. Bolca ve bol miktarda. Tabelalarda diyor ki ateş yakmak, semaver kurmak, mangal yakmak yasak. Çadırla kamp kurmak yasak. Konaklamak yasak. Karavanla konaklamak yasak. Yani diyor şu güzel alanın keyfini çıkartın ve gerisin geriye dönün. Max'cim bu tarafa. Bu bölge Max'in en sevdiği bölgeler arasında. Evinin yolunu bulamayan bir Max. Geldiniz mi? Ben de dedim ki kahve yapayım bari. Tabii ki bu manzarada kahve içmeden olmaz. Niğde'nin ilk kahvesini böyle güzel bir manzarada içelim. Aynen öyle. Şurada öyle vereyim. Hadi taşlara. Hayır. Ama geriye tepki bırak. Yalnız farkında mısın bilmiyorum ama aylar sonra bir ağaç altı gölgesindeyiz. Evet. Ağaçlara kavuştuk. Tam ağaçlarına kavuştuk Max. Sana bir şey getirmedim. Neden diyor, neden? Getirmedim valla. Ben getireyim dur. Dur ben getireyim sana bir kere. Fırlamadan bekliyoruz. Buraya. Tamam bekle. Dur. Al bakalım. Çimenlere hemen yayım. Peki. Hayat Max'e güzel ya baksana. Yalnız bu arkadaki yerleşimleri hiç bilmiyordum. Şurada bir tane kilise kapısı gibi bayağı böyle kapı taklı bir kapı var. Evet. Haritadan baktım ben. Hiçbir şey yok. Bir şey yok evet. Ne şey gözükmüyor. Bakalım Niğde'de nereleri gezeceğiz? Bakalım bir de bizi neler bekliyor. Yine rahat duramadık. Tepelere tırmandık. Çünkü şurada kaya yerleşimleri gördük. Haritalardan araştırdık. Hiçbir bilgi yok. Bayağı bir yıkılmış etraf. Şu aşağılarda da var yerleşim. Şurada bir sırt görüyorsunuz ya, kaya sırtı. Orada da yerleşimler var. Şuradaki peri bacalarının içerisinde yine yerleşimler var ama alan o kadar harap olmuş ki. Yıkılan kayaları görüyorsunuz zaten. Çok bertaraf olmuş buralar. Şurada da yine içeriye doğru giden bir vadi var. Bu tarafta da yine yerleşimler var. Çok enteresan geldi bize. Keşfe çıktık. Yerleşimlerden birinin içine girdim.
Tırmandım daha doğrusu. Bakın şunlar basamak. Burası yatak alanı. Burada uyudukları yer burası. Şuradan yukarı çıkan merdivenler var. Bu merdivenler buradan bir yukarı daha çıkıyor. Oradan bir daha yukarı çıkıyor. Yani böyle spiral şeklinde dönüyor merdiven yukarı doğru. Çıkmadım. Çünkü kayalar ayrılmış ön yüzlerden. Tehlikeye atmadım. Gülden'le Max tam olarak şurada oturuyor. Acıgöl manzarası efsane. Ve bakın hemen karşıda da oluşumlar var. Burası ya bir bütündü yıkılmadan önce ve birbirine geçişlerle doluydu. Ama burada da vakti zamanında bir yaşam olmuş. Yani ayağımızın tozuyla Niğde'ye girer girmez yine bir kaya yerleşimi bulduk. Vadinin içine doğru ilerledim biraz. Bakın şurada bir giriş var. Bu tarafta bir giriş var. Burası sonradan merdiven yapmışlar içeriye doğru. Burası bir şapel. Bu tarafa doğru da vadi devam ediyor. Biraz önce çıktığım yer şurasıydı. Şuradan çıktım. Şu bölgeye. Şurası ve şurası da şöyle güneş keseyim. Merdivenler. Ve üstte bir kat daha var. Niğde'ye gelir gelmez ayağımızın tozuyla yine dağ taş kaya tepe gezdik. Bir kaya yerleşimi bulduk. Yanlışlıkla. Bu sefer yanlışlıkla gerçekten. Biz Göle diye gelmiştik ama Narköy'ün hemen üst taraf Narköy. Eski yerleşimiymiş burası. Güzel bir adı yok haritalarda falan. Buralı biriyle konuştuk az önce işte. O bahsetti. Tabii ki buraya da bir seyir terası yapmışlar. Karşıdaydık. Şu vadinin içine doğru yürüdük. Ağaçlık alan var içeride. Ama keşke karavanla kalmak yasak olmasaydı da kalsaydık. Evet. Güzel olabilirdi. Hayır, sanki bu alanda kalıp da ne yapacaksın? Aylarca burada mı kalacaksın? Kalacaksın bir gece, ertesi gün yoluna devam edeceksin işte. Bir şeyler olmuş Yani. demek ki yasaklanmış burası da. Evet. Geldik gördük. Konaklayacak Gidiyoruz. yer bulacağız herhalde bilmiyorum. Belki de evet. gezeceğiz. Niğde'ye hızlı bir giriş yaptık çünkü. Gezebiliriz, saat çok erken. Bugün sabahın köründen beri yollardayız valla. Bakalım bir harita incelemesiyle biraz sonra nerede bulacaksınız bizi? Dur görüyorlar. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Bu arada gölün yarısı gözükmese bile ben fotoğraf koyarım. Gölün bizim bulunduğumuz tarafı Niğde. Hemen ortasından bir çizgiyle beraber karşı tarafı Aksaray sınırlarında. Bakın mesela şurada beyaz bir araç var ya, görüyorsunuz ya, o araç Aksaray'da. Evet. Biz Niğde'deyiz. Biz Aksaray'dayken aslında buraya gelmeyi düşünmüştük. Hemen üst tarafta Sofular diye bir yer var. İyi ki oradan gelmemişiz çünkü oranın buraya geliş yolu biraz sıkıntılıymış gibi. Evet. Şimdi haritada Zaten gördüğümüze göre. Bu tarafa girdiğimiz zaman Niğde'ye girmiş oluyoruz. Evet. Aksaray tarafından oraya iniş yok O zaman aslında. yani iyi ki şehirden çıkıp bu tarafa gelmemişiz. Niğde'ye bırakmışız burayı. Evet. Hadi gidelim. Karavan hayatının en güzel konak yerlerinden bir tanesi. Geniş otoparka sahip. Mezarlık önü. Mezarlık manzaralı. Evet. Wantvert kanalı izlediğiniz diğer YouTube kanalları gibi, karavan kanalları gibi sizlere öyle entel dantel güzel yerler sunmaktan ziyade ayrıca Hayatın Karavan gerçeklerini hayatının- gösteriyor. kesinlikle gerçeklerini gösteriyor. Bazen bir çeşme başı, bazen bir benzinlik kıyısı, bazen bir mezarlık önü. Yani Bulunduğumuz bölgeye göre konakladığımız yerlerde şekillenebiliyor. nereye gidiyoruz Gülcan Hanım? Şimdi Niğde'nin sanıyorum en meşhur yeri. Çünkü Niğde'li olan birkaç takipçimiz bize Niğde ile ilgili tavsiye verdiğinde sadece burayı söylediler. İnternet araştırmalarımızda da Niğde'de çok bir şey bulamadık gezecek ama en meşhurundan başlayalım dedik. Narlıgöl'den sonra hemen Gümüşler Manastırı'na gidiyoruz. Hadi Gümüşler Manastırı'nı gezelim. Gümüşler Manastırı'nın dış yüzeyi. Genelde hepiniz manastırın sadece iç avlu görüntüsünü görüyorsunuz ama buraları kimse size göstermiyor. Aslında manastır bu etrafındaki yerleşimle beraber başlıyor arkadaşlar. Evet, kocaman İçeride- bir kaya yerleşiminin içindeki manastır aslında o gördüğümüz kaya oyma yer. İçeride gizli geçitler, bundan önceki gezdiğimiz mağara yerleşimleri gibi. Burası da aslında çok büyük bir kompleks. Yani sadece sizin sosyal medyada gördüğünüz
o alanla ibaret değil. Manastırın yan yüzüne geldik. Görüyor musunuz kaç kat? Bakın kadar çok oda. bir kat, 2 kat, 3 kat, 4 kat sadece şu yüzü. Arkalara doğru da odalar gözüküyor kapılardan. Hazır mısınız? Hemen girişte sizi mezarlar bekliyor. Amforalar bekliyor. ...1960'lı yıllarda resimler onarılmış. Şuraya baksanıza ya. Burası kocaman bir kaya kütlesi. Detaylar ne kadar sağlam. Evet. Amforalarla dolu bir oda. Her yerde amfora var. Bakın şurada merdivenler varmış. Ama tabii günümüzde oradan yukarı çıkmak imkansız olduğu için buradan merdiven yapmışlar. Şimdi üst kata çıkacağız. Ve yukarı çıktık. Şu anda tahrip edilmiş bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Fotoğrafın aslı aslında böyle görselleymiş. Yine alanda avlunun haricinde bir yer daha bulduk. Şimdi geniş bir alan. Burası kilit kapıyla kapanmış. Evet. Hatta çift varmış. Bir tanesi önde, bir tanesinde burada yuvası var sadece. Bakın böyle bir alan. Destek yapmışlar. Yerlerde kilit taşları var. Şurada da var. Aşağıya inen bir yer daha var. Evet ve açık orası. Ve açık mı? Evet ama istersen önce buraya bir bakalım iyice. Oo, Açık tam ışıklandırma bizlik. da var. O zaman şu tarafa bir bakalım. Evet bir bakalım öyle. Burası bir oda sadece. Hoppa. Bakın şimdi bir alana götüreceğim sizi gülden aşağıya inerken. Bakın buraya geliyorsunuz. Burası karanlık olduğu için hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Ama kafanızı yukarı doğru kaldırdığınızda üst tarafa çıkış var. Ve buradan devam ettiğimizde burası böyle spiral bir tünel pardon. Alt tarafa doğru iniyoruz. Üstünü kayalarla kapatmışlar. Aslında burada da ışık varmış ama. Minik bir oda. Evet. Enteresan yerler bulduk gene manastırın içerisinde. Ve buraya buradan çıkabiliyorsunuz. Yine bir tünel ama buradan aşağıya ışık yok galiba. Ama varmış. O aşağıdan bir oda. baktığımız yer burası mı acaba dedim ama değil. Değil. Buranın zemini dar. Yükseklik güzel ama dar bir zemin. Evet, ayaklar yan yana sığmıyor çoğu yerde. Evet. Burada bir kilit taşı var ama kilit taşı nereye gidiyor onu bilmiyorum. Belki bu zeminle alakalı bir şeydi. Olabilir. Ama buradan yan tarafa geçiş var. Şuraya bir bakayım. Geç bakalım. Burada bir alan daha var. Ve size birazdan bir şey daha göstereceğim. Oo, çok ferah bir alan var burada. Alanda hemen dikkat çeken şunlar. Sanki bir şey asıyormuşsun gibi buraya. Şey olabilir mi acaba orası? Suçluları tuttukları alan. Ama çok yukarıda. Ellerini kaldır yukarı. Bağlanmış gibi tut. Yani evet. Olabilir. Ya da
Şey de olabilir. Alan çok soğuk ya, böyle hani hep erzak depoları görüyoruz ya. Belki O da etçil olabilir. beslenmeyle ilgili kurutma alanı da olabilir. Ve aşağıda bir alan daha var. Millet burayı dilek kuyusu yapmış. Yukarıya doğru çıkış tüneli, basamaklar var sağda solda. Şurada yukarı çıkış. Evet, aşağımızda da var, yukarıda da var. Ah hey. Enteresan bir yer. O zaman şimdi buradan çıkma vakti. Bu gezdiğimiz koca alan sizlerin de biraz önce izlediği gibi sadece avludan ibaret değil. Burası aslında çok büyük bir yaşam kompleksi. Yanımızda görmüş olduğunuz bu kaya kütleleri de bunu en iyi şekilde açıklıyor. Her bir oda, her bir ahır burada hayatın izlerinin günümüze kadar aktarıldığının en güzel ve somut örneği. Evet, çok güzel. Yani internetteki bilgilere bakılırsa sadece avlu gözüktüğü için acaba değmez mi? Niye bu kadar meşhur olmuş burası diye düşünmüştüm açıkçası. Ama işte birkaç araştırmada görmüştüm buralarla ilgili bilgiyi. Turizm Kültür Bakanlığı'nın sitesinde bile sadece avlunun fotoğrafları var maalesef. Oysa ki burası sadece avludan ibaret değil, koskoca bir yaşam alanı. Çıkar mısınız Gülden Hanım? Merhaba Çıkamamış Kaplumbağa oradan. kardeş, yardım edeyim mi sana? Hadi, Az daha. ha gayret. Ha gayret. Yapabilirsin. Nefes nefese kalmış ya, sesi geliyor. Bu alanın sadece güney cephesinin uzunluğu, yani bu yaşam alanının uzunluğu 1,5 kilometre arkadaşlar. Güney ve doğu cephesi. 1,5 kilometreden. Metrekareyi düşün yani. Devasa bir alan aslında. Karavanla 81 il Türkiye turumuzun 11. şehri Niğde bizi şaşırtmaya devam ediyor. Çünkü biz Gümüşler Manastırı'nı gerçekten böyle beklemiyorduk. Sosyal medyada ve diğer Kültür Turizm Bakanlığı'nın kendi sayfasında bile sadece iç avludan bahsedilirken aslında burada koskocaman bir yaşam olduğunu öğrenmiş olduk ve bunu sizlere de aktarmış olduk. Evet, yaşam alanı tarafını maalesef gezemiyoruz çünkü çok ciddi yıkımlar olmuş. Ve yakın dönemde de yağışlar yüzünden yıkım tehlikeleri olduğu için bu taraflara giriş yasak. Ama manastır kompleksinin, yani avlunun çevresindeki yerlere bu kadar çok girilebilmesi güzeldi. Evet. Muhtemelen birçok kişinin girmediği yerlere girdik. Evet, alt tünellere bile geçtik yine. Geldik. Biz geldik. Sıpacığım, sıpacığım. Allah, nasıl bir sevinmek bu ya. Biz karavana geldik, yağmur başladı. Müthiş zamanlama. Hoş geldin Max'cim. Ne haber? Dur. Şimdi nereye gidiyoruz? Biraz daha gezmeye gidiyoruz. Çünkü buralarda konaklayacak yer yok. Hem konaklayacak yer arayacağız hem de yakın bölgemizdeki gezilecek yerleri görelim. İnşallah yağmur izin verirse. Evet, sıradaki durağımız Andaval Örenyeri. Aynı zamanda Andaval Kilisesi olarak da geçiyor burası. Burası halka açık bir yer. Gişesi var ama ücret var mı bilemiyoruz tabii ki. Gişeye doğru devam. Andaval Kilisesi. Evet Gülden Hanım. Tarihsel bilginiz için sizi bekliyoruz. Andaval Kilisesi olarak şu anda adlandırılan bu yer aslında Konstantin'in annesi Helena'ya atfedilmiş. Yani asıl ismi Konstantin Helena diye yazıyor bilgilerde. İçeride freskler var. Bu kadar üstü açık falan olmasına rağmen renkler hala sağlam. Bak, burası bir öğren yeri olarak gözüküyor ama sadece kilise var şu anda meydanda. 1900'lü yıllara kadar, yani 1900'lü yılların başında keşfedilmiş burası. Ve 1970'li yıllarda da burası bir elma deposu olarak kullanılıyormuş. 1976'lı 77'li yıllarda burası kimliği bilinmeyen kişiler tarafından yıkılmış. Normalde o yıllara kadar burası ibadete açıkmış aslında.
Sıradaki gezi noktamıza geldik ama şöyle bir şey fark ettik. Şurada bir çeşme var. Hayrat Çeşme. Bakın ne yazıyor. Gazanfer Özcan Hayratı. Madem öyle o zaman su doldurmadan olmaz. Gezmeden önce biraz su takviyesi. İlklerin kanalı Wentworth. Şimdi size çok enteresan bir yer gezdirecek. Burası örneğine az rastlayabileceğiniz bir kilise camii. Evet, yanlış duymadınız. Burası bir kilise camii. Yeşilburç Köyü Camii diye de geçiyor şu anda. İbadete de açık ama kilise olarak freskler de var içeride. Hatta bir kütüphane gibi bir yer olduğu da yazıyor. Bakalım doğru yerden mi giriyoruz? Etrafı uzak çekime çok müsait olmadığı için hazır çekilmişlerden birazcık kopya çekeyim. Şimdi de içeriye bakalım. 1930'lara kadar burası kilise olarak kullanılıyormuş. Mübadele zamanında Rumlar bölgeden ayrılırken kilise ibadete kapanmış tabii. Hemen yukarıda Karamanlıca yazı var Grek harfleriyle. Yavuz Sultan Selim döneminde Aziz Stefanos adına bir kahyaya yaptırılmış. Mübadele Müzesi olarak da açılmış burası. Son yenilemelerden sonra. Gördüğüm kadarıyla 2024 gibi açılmış sanırım. İlk videolar o zaman burayla ilgili. Bakın bu taraf kilise tarafı. Freksleri görüyorsunuz. Tabii bunlar restore edilmiş sonrasında. Şu alanda, bu alanda cami olarak kullanılan alan. Bu arada camide hala vakit namazları kılınıyor. Yani bu bölge cami olarak aktif kullanılıyor şu anda da. Çok enteresan. Kilise caminin hemen ön tarafında jetonla geçilebilen bir cam teras mevcut. Ve cam terastan da şöyle güzel bir manzara var. Aynı zamanda manzaranın içine de inebiliyorsunuz. Şuradan merdivenler vasıtasıyla şuradan aşağıya inip güzel vadiyi gezebiliyorsunuz aynı zamanda. Yürüyüş parkurları var. Hatta aşağıda gezen insanlar var şu an. Paşa Bağı Vadisi'ymiş aşağısı. Paşa Bağı Vadisi. Evet. Bu arada cam teras siz ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama çok tehlikeli. Bu tarihi yerin hemen yanına bu binayı bilerek mi yapıyorlar acaba? Yoksa binayı korumak için mi yapıyorlar? Anlam veremedim. Çünkü aşağıda çok ciddi yıkıntılar var. Eğer burayı bir otel ya da işletme yapıyorlarsa vah bizim Turizm Bakanlığı'nın haline. 2024'te bir haber gördüm. İstinat duvarı çökmeye başlamış falan diye bir şey yazıyordu. Evet. Çünkü şuralar hep çöküntü. Ve hemen şurada da bir eski tarihi bir yapı var. Osmanlı'dan Kubbeli. kalma kubbeli bir yapı. Çok güzel bir vadi. Kuş cıvıltıları inanılmaz bir yankı yapıyor. Ses geliyor mu gelmiyor mu hiç bilmiyorum ama efsane. Yeşilburç Kilisesi'nden sonra Niğde Merkez'e geldik. Niğde Merkez'de gezeceğimiz iki yerden biri geçici olarak kapalıymış. O yüzden şehir merkezinden geçip Niğde Kalesi'ne doğru gideceğiz. Burada insanlar hep yol ortasında yürüyor. Sokak araları, ana yol fark etmeksizin. Evet. Niğde Kalesi'ne ulaşmaya çalışıyoruz.
Ama ulaşamıyoruz çünkü kalenin etrafındaki bütün yerleşimi yıkmışlar. Arka taraflarda hamamın olduğu bölgede Belediye Müzesi ve Sungur Bey Camii'nin olduğu bölümlerde tadilattan komple kapalı yollar. Girişleri de kapatmışlar. Döndük dolaştık, etrafından girecek yer arıyoruz şu anda. Niğde Kalesi ve tarihi saat kulesi. Ama burası da tadilatta diye kapalı. Kapı duvar, her tarafta kilit. Hani Google'a bir kapalı falan yazın, bir şey yazın. Tadilatta değil. Akşam 6'ya kadar açık gözüküyor mesela oradaki şeylerde, Yani bilgilendirmelerde. Kültür Turizm Bakanlığı inanılmaz çalışıyor Niğde'de. Kendilerini tebrik ediyorum. Evet, Niğde Müzesi kapalı demiştim ya. Geçici olarak kapalı gözüküyor ve kapısına şey yazmışlar. 1,5 yıldır falan kapalıymış. Yeni bina yapılana kadar kapalıyız yazıyor. Niğde. Bizi çok güzel karşılamana rağmen bizi şehrinde gezdirmiyorsun. Şehir merkezinde şaşırttın bizi. Nereye gezeceğiz? Ne yapacağız Niğde? Zaten turistik çok az noktası var ama var olanlarda gördüğünüz gibi ziyarete açık değil. Şu Şey mi dönemde. isteniyor acaba? Niğde'ye kimse gelmesin, gerek yok, biz bize yeteriz falan mı? Hani böyle bir durum varsa söyleyin. Bunu Niğde'nin kurumsal sayfasında falan da yazın. Gelmeyelim biz de. Enteresan Niğde. Kale de çok şey. Mesela bir tepede genellikle böyle tepelerde kale tamamını kapsar. Ama burada ön yüzü var sadece. Muhtemelen sadece orası yenilenmiş. Birkaç tane cami var bir de aynı tepede. Mesela burası bir park alanı gibi görünüyor ama sadece erkekler var. Evet. Ee, Genç erkekler. Google yorumlarda gördüğümüz üzere kafa yapıcı madde kullanan birilerine denk gelmişler birileri. Evet. İşte uygunsuz pozisyonda olan birilerine denk gelmişler. Yani burası biraz enteresan. Evet. Niğde'nin başka bir açısı. Şehir merkezi. Her zamanki gibi koca koca binalar. Şimdi burada ciddi bir restorasyon var gibi gözüküyor. Çünkü bu kalenin etrafındaki mahalle tamamen yıkılmış ve terk edilmiş binalarla dolu. Ama belediye şunu kaçırıyor. Burası akşamcıların ve piyizcilerin mekanı olmuş. Evet, her yer. Şu anda yürüdüğümüz sokak bile cam kırıklarıyla dolu. Parkı zaten söylemiyorum bile. Enteresan. Son yarım saattir Niğde içinde gelmek istediğimiz bir yere gelmeye çalışıyoruz. Herhalde 6 tane falan yol değiştirdik. Evet. Ama yine gelmek istediğimiz noktaya gelemedik. Çünkü bütün yolları kapatmışlar. Niğde'de enteresan şeyler var. Zaten gezilecek 3-5 tane yeri var. Gezilmesin diye o kadar uğraşmışlar ki anlatamam. Yani büyük bir çaba sarf edilmiş şu anda Niğde'ye turistler gelmesin diye, turistler burada gezmesin diye. Şehir merkezinden ayrıldık zaten az önce. Çünkü oralarda konaklama gibi bir şansımız da yok. Küçük bir köy yerleşimi gibi sıkışık. İşte her şey, çarşısı, pazarı, her şeyi bir arada. İnşaatlar var bir dünya. Otopark alanına park etmiştik zaten kale altında. Başka gezecek yer olmayınca, müze kapalı olunca da yola devam ettik ama buranın bu kadar zor bulunabileceğini düşünmüyorduk. Tüm girişler kapatılmış. Peki nereye geldik? Tiana Antik Kenti'ne geldik. Tiana Antik Kenti kazı çalışma alanı aslında burası. Evet. Ee, Su kemerleri var. Roma havuzu var. hı hı. Antik kentin kazı alanına girmek yasak gibi gözüküyor. Bilgilerde de öyle. Orayla ilgili hiçbir şey görmedim şimdiye kadar ama su kemerleri de görelim bari. Evet, buraya kadar gelmişken. Tiana Antik Kenti, kentin bulunduğu bu bölgede yaşam hiç durmamış. Hatta şu anda yanlış söylemiyorsam burası Kemerhisar beldesi. Devam etmiş hayat burada. Tiana Antik Kenti'nin bu su kemerleri 4 kilometre uzunluğa sahip. Şu anda 1,2 kilometresi bu şekilde görülebilir düzeyde ve yolumuzun kapalı olduğu uzunca bir yol zaten bu su kemerleriyle ilgili olduğu için yolu tamamen kapatmışlar. Ama ufak bir bilgi vereceğim. Yolun ilerisinde Roma hamamı var.
Yalnız Roma Hamamı'nın hemen yanında da bir restoran var. Yakınlardaki Bahçeli kasabasından Tiana antik kentine su taşımak için yapılmış bu kemerler. Bahçeli'den geçtik yolda gelirken. Evet, buralar böyle dostlar. Niğde böyle. İnşallah bu antik kenti de sadece böyle kazıp bırakmazlar. Kaç senedir bu iş var onu da bilmiyorum ama inşallah bir ayağa kaldırırlar da biz de bir sonraki geldiğimizde daha keyifle gezeriz buraları. Tiana Roma Havuzu. Köşk Pınarı suyu buradan çıkıp az önce gittiğimiz su kemerlerinden de Tiana antik kentine ulaşıyormuş. Evet. Havuzun Gök mü gürlüyor? evet. Arkamızda görmüş olduğunuz havuzun hemen yanı restoran. Karşı tarafı da mesire alanı. Köşk mesire alanı diye geçiyor bu taraf. Böyle bir yer. Yani şunu diyebiliriz ki Niğde'ye girmeden önce gece bir yerde konaklasanız, sabah erken saatlerde Niğde'ye girseniz, bizim gezdiğimiz güzergahı gezerek herhalde saat 3 gibi falan Niğde'yi bitirirsiniz. Evet. Biz aslında burada birkaç video çıkartabiliriz diye düşünüyorduk. Çünkü işaretli yine birçok yer bulmuştuk az olsa da. Ama çoğu kapalı çıktı. Konaklayacak yer bulamıyoruz. Yani Niğde'ye girişteki o heyecanımızı şehir merkezinde kaybettik. Maalesef. O yüzden Niğde bu kadar arkadaşlar. Evet. Niğde'ye gelecek olanlar için Niğde maalesef ki bu kadar. İnşallah şu anda kapalı olan bu yerler önümüzdeki yıllar içerisindeki bazı yerlerin 1,5-2 yıldır kapalı olduğu söyleniyor. Kısa sürede açılır turizme ve daha fazla vakit geçirilebilir Niğde'de. Yoksa Niğde kendini içerisine doğru kapatmaya hızla ilerliyor. Aladağlar tarafı, Demirkazık Dağı var, Emrili Vadisi var. O taraflarda vakit geçirilebilir diye düşünüyorduk ama oralarda milli park girişi ücretli, Kamp vadi yapmak girişi ücretli. kamp yapmak yasak ya da ücretli. O yüzden o taraflara da gidemiyoruz. Yani siz ücretli şekilde kamp yapıyorsanız Evet. biz yapmıyoruz. Aladağlar tarafını değerlendirebilirsiniz ama biz o bölgeyi es geçtik. Maalesef. Niğde, Türkiye turumuzun en hızlı gezdiğimiz şehri oldu. Niğde 1. sıradasın. Evet, tek videoyla bir ödül almalı bence. 11 şehir içinde en hızlı gezdiğimiz şehir. Evet, bir günde bitti neredeyse. Evet. Bu arada buradaki bilgilerde yazmıyor ama internetteki bilgilerde şey diyor. Kleopatra bu havuzda süt banyosu yapıyormuş. Tabii canım. Tabii ki. Bakınız Kleopatra. Kleopatra. Bu taraf dolu. Şu tarafa geçebilirsin. Benim yanıma gel. Bu yastığı oraya vereyim mi? Gel yat bakalım. Evet sevgili dostlar. Enteresan bir Niğde videosunu izlediniz. Evet, Niğde'de ilk kahve diye başladık. Son kahvemiz oldu. Son kahvemiz oldu. Gerçekten ilk kahve ve son kahve. Demek ki bir günde bile bir şehir gezebiliyormuşuz. Evet. Yani buradan önce birkaç şehir içinde daha söyleyenler olmuştu. Hani ne var ki o şehirde, ne gezeceksiniz diye. Valla oralarda bir sürü gezecek yer bulmuştuk. Evet ya. Şimdiye kadar gezdiğimiz en hızlı şehir 3 gündü. Kütahya'yla. Evet. O da start İlk verdiğimiz için. başladığımız bir heyecanlaydı. İlk gün 15-17 noktalar gezdiğimiz videolardı Evet. onlar. Ama yani Niğde gerçekten beklediğimiz gibi çıkmadı. Çünkü gerçekten konaklayabileceğiniz yer yok denecek kadar az. Yani sokak aralarında falan kalmanız Evet, lazım. şehir Otoparklarda içinde, mahalle kalmanız arasında. lazım. O kalenin altındaki o otoparkta kalmanız lazım ama inanılmaz bir yoğunluk ve kalabalık söz konusu. Evet. Ve ortam kalenin etrafındaki yıkılan evlerden kaynaklı olarak çok kalınabilir bir ortam değil. Evet. Özellikle gece. Hadi gündüz esnaflar açık, o açık, bu açık, gündüz bir nebze ama gece kesinlikle kalınabilir bir ortam yok orada. Evet, huzursuz ve tedirgin olurduk kesinlikle. Hani zorla hani illa bir gece kalsam desen de orada rahat edemezdin asla. Yani. Ya enteresan bir yer oldu. Bilmiyorum aslında Evet. çok da güzel başlamıştı ama aslında başlangıç startı da biraz bize ipucu vermiş Acıgöl'le birlikte. İşte demişti ki orada işte burada karavanla konaklayamazsın.
Evet. Niğde'de karavanla konaklayamadık. Mezarlık yanında bulduk zaten. Tek bir noktayı bulmuştuk. Mezarlık yanında konakladık. O da Gümüşler Gümüşler Manastırı'nın Manastırı. orada. Enteresan. Demek ki bir günde de bir şehir gezilebiliyormuş. Evet. Mesela orada konaklamasaydık biraz daha hani saati ona göre ayarlayıp da devam etseydin gün içinde, hatta bir gün bile değil, belki Ya yarım gün gibi. Ben diyorum Niğde sınırları içine girmeden önce bir yerde bir gece konaklayın. Sabah 8.30 gibi kalkın, yola çıkın. Evet. Zaten gezilecek yerler belli. Gezin ve Niğde'den çıkarsınız. Saat 3.30-4 gibi Niğde'den çıkarsınız. Ya kapalı yerlerin de işte etkisi var tabii ki ama böyle oldu. Bu Ama- şehirde böyle oldu. Evet ya kapalı yerler de hani 3 gündür 5 gündür kapalı değil. Tabii. Ya Evet. bir yılı aşkın süredir kapalı yerler var. Aynen hani- öyle. Açılmaması zaten bir enteresan. Neyse şeye iyi ki gitmişiz ama Yeşilburç Kilisesi'ne gitsek mi gitmesek mi diye konuşmuştuk ya başta. İyi ki oraya gitmişiz. Evet. Güzel birkaç yerden birisiydi en azından gördüğümüz ve size gösterebildiğimiz. Orası da enteresan. 1908 yılında bak 1908'den bahsediyorum. 1908 yılında adamın biri geliyor. Kilisenin fotoğraflarını çekiyor. 8 ya da 9 farklı açıdan kilisenin fotoğrafını çekiyor. Bunu belgeletiyor. Ve 1908 yılında kilise aktif olarak kullanılabilir halde. Evet. 1960'larda yine kilise geliyorlar, bakıyorlar. Elma deposu olarak kullanılıyor kilise. Evet. 1930'larda boşaltıldıktan sonra kullanımı bırakılmış kilisenin, yani kilise olarak kullanılmayı bırakılmış. Dediğin gibi farklı amaçlarla kullanılmış. En son elma deposuyken 1960'ta bir Alman restoratör diyeyim. Çünkü arkeolog demiyordu bilgilerde. Freskleri falan yeniliyor, çalışmalar yapılıyor. Bizim gördüğümüz hali 1960'taki yenilenmiş Frekslerle desenler. var. Evet. Ve 1967 ya da 76 tam hatırlayamadım şimdi şu anda. Birileri tarafından kilise yıkılıyor. Yıkıldıktan hemen sonrasında koruma altına alınması gerektiği söylenip kilise koruma altına alınıyor. Yıkılan kilise Andaval Kilisesi değil mi? Sen nereden bahsettik? Yeşilburç'tan, caminin olduğu yerden bahsediyoruz. Seyir terasının olan. Ben Andaval'dan bahsettim. Hayır. Andaval. Andaval. Evet Andaval. İkisini birleştirdik. Evet bu çok fazla karıştığı için ben hepsi birbirine girdi. Andaval'dan bahsettim ben. Anladım, 1908 yılı, yani 1908 yılı oradan başlıyor. 1908'de fotoğraflar çekiliyor, kullanılıyor. Sonra depo olarak bir sonraki gelişte depo olarak görülüyor. Sonrasında da 76 yanlış hatırlamıyorsam, çünkü 77 Evet, yılında 70'lerden da koruma altına alınıyor. Andaval Kalesi. Kilisesi. Andaval Kilisesi. Öteki senin dediğin yer o terasın evet, olduğu terasın olduğu yer, o başka bir İkimiz hikaye. farklı kiliselerden bahsediyormuşuz. Evet, orada da freskler enteresan. Yani o kadar yıkık olmasına rağmen Evet, bir evet. kısmı kalmış hala orada fresklerin. Orada Andaval Kilisesi'nde orayı işte freksleri tamiratını yapan o restoratör geldiği zaman 3 katmanlı farklı freksler olduğundan bahsetmiş orada. Tabii. Her dönem Enteresan. yenilenirken belki üstüne yeni Evet. resimler yapıldı. Ve Türkiye genelindeki birçok kilise, şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ya dostum sadece kiliseler mi var? Niye hep devamlı kiliseleri geziyorsunuz? Türkiye'deki bu bizim gezdiğimiz kiliseler özellikle 2010 yılından sonra çoğu faaliyete geçiriliyor, restorasyonu yapılıyor ve açılıyor arkadaşlar. Turizme açılıyor. Turizme açılıyor. Yani son 20 yılda açılan yerler bunlar. O yüzden biz de madem açtılar geziyoruz yani. Tarihi cami gördüğümüzde oraları da geziyoruz Tabii, ama tabii. güncel camiler, türbeler gibi yerleri gezmiyoruz. Çünkü olay ona dönerse hiçbir şehirden çıkamayız. Niğde'de gezilecek yerler arasında 3 sayfa, Turizm Kültür Bakanlığı'nın 3 sayfa şey var ama işte o türbesi, bu türbesi, şu türbesi,
Camiler zaten neredeyse mahalle camileri bile yazıyor. Ya. Bir özelliği, bir farklılığı hangi şehirde hatırlayamadım. Uşak çıkışında mıydı? Bir tane köy camisi bulduk. Çok Evet. güzel ahşaplardan restore edilmiş yeniden. Ama Özel yerler olduğu zaman Yani- gidip göstermeye çalışıyoruz size de. Türkiye şartlarında yeteri kadar din ticaretinin yapıldığını düşünüyoruz. O yüzden kanalımıza çok nadir, çok özel türünün tek örneği olan yerleri göstermeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Beyşehir'deki camiydi. Eşrefoğlu Camii, evet. Eşrefoğlu Camii. Türkiye'de başka bir benzeri yok. Eşrefoğlu Camii örnek alınarak Afyon'daki cami yapılıyor. Evet. Hani onları da öyle tadımlık olarak size gösteriyoruz. Böyle yerlerde var diye. Ama dediğim gibi Uşak çıkışındaki yer Köy camisi. efsaneydi. Orası tamamen piyango çıktı. Oranın çıkması bizim turumuzun seyrini değiştirdi. Evet, başka şehire döndük oradan. Evet. Yani oralara da gidiyoruz. Bugün yolda gelirken de konuştuk. Kültür Turizm Bakanlığı'nda inceleme yaptığımız şehirlerde işte her gitmeden önce bakıyoruz ya zaten Hı hı. işaretli haritamızda yerler. Hangi şehirde türbe ve cami çoğunluktaysa o şehirdeki kalabileceğin doğal yerler, işte parktır, mesire alanıdır, işte köyün üstündeki yeşilliktir. Buralar hep cam kırığı. Alkol Full. şişesi cam kırığı. Gerçekten neredeyse her şehirde var bunlar ama bu özellikler yani cami ve türbeleriyle meşhur olan her yerin bu konaklanabilecek yerlerinde ya da insanların vakit geçirebileceği yerlerinde alkol şişe kırıklarını görmekten vallahi illallah dedim. Konya. Evet. Konya merkez okey. Turizmden kaynaklı olarak kalabileceğiniz çok Evet. büyük otoparklar var ve Ki sıkıntı onlar da yok. çok yeni yapılmış. Evet, yeni onlarda. Ama şehir merkezinden bir tık uzaklaştığımızda ki Meke Gölü Evet. dünyanın çok önemli bir gölü, koruma altında olan bir göl, cam kırığından geçilmiyor. Evet. Biz orada lastiğimizi nasıl patlatmadık ben halen daha ona Gerçekten şaşıyorum. öyle. Her yer cam kırığı, bilimum, kişisel eşya izleri. Ya çok Yani. Neyse o evet. çok girmeyelim o konulara. Zaten bugün bir şehri tamamen gezmenin vermiş olduğu yorgunluk ve Evet. stres var üzerimizde. Özellikle en son o su kemerlerini bulacağız diye 80 döndük. tane yerden 4 Evet. dönüp bütün yolların trafiğe kapatılması En başından başlayıp kapalı yolla karşılaşmamızın üzerinden sonra öbür köşesine kadar devam ettik. Yani. Deneye deneye, döne döne. ya inşallah videonun ortalarında da söyledim. O esnalarda da Evet. söyledim. Bir an önce bu restorasyon çalışmaları biter de Evet. buraları turizme açarsınız. İnsanların gelip görmesini sağlarsınız da hiç olmazsa Niğde'ye geldiğimizde hani bir günde değil de bari bir gece bir yerde konaklayalım da sonra devam edelim moduna girilebilsin. Rahat rahat keyifle gezelim diye düşünebiliriz. Eğer bilseydik böyle olacağını daha uygun bir saatte yola çıkıp Evet. gezip devam ederdik. Ama böyle olunca haliyle insan biraz da stres oluyor. Bir yere gidiyorsun, gezemiyorsun. Öbür yere gidiyorsun, kalamayacaksın ve daha hızlı hareket etmeye başlıyorsun. Yani ve bunları size düzgün de aktarmak istiyoruz. Sonuç olarak bir mottomuz var. Ev konforunda Türkiye turu. Sizler evinizde otururken izlediğiniz zaman size de bir şeyler katmamız lazım bizim. Ama ben bugün nereye gezdik, nasıl gezdik al işte biraz önce bile 2 tane kiliseyi birbirine karıştırdık. Evet. Yani çok karıştı kafamız bugün. Evet, şehir merkezine gelene kadar İyi gidiyorduk. Hatta şey diye düşünüyorduk işte. Gümüşler Manastırı'nda biz bu videoyu kesecektik aslında gezdikten sonra. Evet. Şehir merkezine ayrı bir video yaparız. O Tiana antik kent Orasına taraklarına ayrı ayrı video bir video yaparız. yaparız. En azından Niğde'de de 3 videomuz olur ve rahat rahat hem konaklarız hem keyif yaparız hem oraları size gösteririz diye düşünüyorduk. Ama iyi ki de böyle bir yerlerde kalmayı zorlamamışız. Çünkü sadece şehir merkezine gidip yeni bir videoya başlasaydık Kale yoktu. evet hiçbir şey gösteremeyecektik diğer kalacak Evet. olan videoda. O yüzden hepsini birleştirmeye karar verdik bugün gün içinde hareket ederken. Kale yoktu. Yani. Kalenin zaten dedim ya orada da bir tepe düşünün. Şu köşesi var sadece ve kapalı. Kale bu kadar. Niğde Kalesi. Normalde de hani tamam şeydir ama girersin manzarayı görebilirsin. Manzara noktası da yok orada. Hiçbir şey yok. Kalenin 4 Sadece duvarı var surlar var. sadece. Evet, Sadece kapalı. surlar var.
Ya normalde Yani- öyle miydi? Yeni restorasyon mu yapıldı o bölgeye bilmiyorum. Taşlar çok sağlam duruyor. Sanki bir restorasyon görmüş gibi o taraf. Bir restorasyon görmüş. Alttaki evleri, Evet. alttaki dükkanları yıkım kararıyla birlikte boşaltmaya başlamışlar. Birçok evi Belediye yıkmışlar. çalışıyor. Girişleri kapalı. Hep işçiler vardı o giriş kapılarının oralarda. Cami taraflarında Evet. vardı işçiler. O girişte vardı. Ama arkadaş o yıkılan yerlerde de bir kontrol sağla, bir şey sağla ya da tamamen orayı girişe kapat. Bizim girdiğimiz yeri. Tamamen girişe kapat orayı. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Kaleden aşağı inen bir merdivenler vardı. Biz çekindik o merdivenlerden Evet. inmeye. O kadar söyleyeyim size, gerisini siz anlayın. Sevgili Niğdeli dostlar, eğer videomuza denk geldiniz ve izliyorsanız, yani biz mi yanlış zamanda geldik Niğde'ye? Ya da ya şuralarda vardı, oraları niye çekmediniz gibi bir durum mu var? Bunu da Niğdeli Evet. olan izleyicilerimiz yazarsa yorumlara seviniriz. Sadece 100. yıl kütüphanesi vardı kalenin hemen yan tarafında ama kalenin etrafında o kadar çok döndük ki ve zaten bu videoda size kilise gösterdiğimiz için 2 tane Evet. aslında. Oraya da girmek istemedik çünkü orası kiliseden devşirilmiş hala fresklerin olduğu bir kütüphane. Dışında bir yeşillik bahçe alan yapmışlar. Geçerken gördük ama inanın hiç içimizden gelmedi oraya girmek için durmak. Çünkü gerçekten çok şey oldu. Orayı gezemediysek o zaman bir sonraki noktaya gidelim ve orayı gezebilelim. Belki konaklayacak yer buluruz diye düşündük. O da olmadı. O da olmadı. O da olmadı. Yani günü bitirdik yani. Araçla hareket halindeyken üstümüze güneş battı yani. Evet. Enteresan. Bilmiyorum. Garip. Gülden de bahsetti. Aladağlara gidebilirdiniz Evet. diyebilirsiniz. Ama milli parklar arkadaşlar, milli parklar Evet. çok uzunca bir süredir artık milli olmaktan çıktı. Nasıl ki milli piyango bile milli değilken Evet. milli parklarda milli değil. Hepsi özel işletmelere bırakıldığından dolayı hepsinde saçma sapan ücretler var. Hem bir giriş ücreti var. Haliyle karavan olunca bir ekstra bir ücret daha çıkıyor bu giriş ücretlerinin yanında. Aynen öyle. Yani çok enteresan şeyler okudum Google'da. Bir şelale, milli parkın içerisinde bir şelale var. Şelale sadece cumartesi pazar günleri açık. Cumartesi pazar günleri açık. İnsan geleceği zaman hafta sonu Yani sadece. o da pazar günü özellikle gidiyorsun. Kapalı. Telefon numarası var. Arıyorsun. Ha. Özel hizmet Sana gelip sana açıyorlar. gelen cevap şu. Gelirimizle giderimiz birbirini karşılamadığı için açmıyorum ben bunu. Yani bakın hani şimdi bu durumda nasıl gezeceğiz biz? Yani nasıl gideyim ben o milli parka? O kadar kilometre yapacaksınız. Dağa çıkacaksınız. Dağa yani. çıkacaksınız. Mazot yakacaksınız. Sonra kapı duvar olacak. Ya da açıksa bile sizden fahiş rakamla gece konaklama bedeli istenecek. Evet. Çünkü bunu Tekirdağ'da yaşadık. Evet. Gecenin saat 12'sinde. Hatta 11.30'unda o günün de parasını almak istemişlerdi. Tam 12 idi tam. Yok 5 dakika falan vardı 12 olmamıştı. Biz o arada İşte. konuşurken falan 12 oldu. Yani ertesi güne geçmemiz gerektiği saatlerde geçtiğimiz günün parasını almaya kalkmışlardı ve iyi paralardı o zaman da. Tabii canım çok iyi ve hani Bizim milli kampinge parklar girmeye tövbe etmemizi sağ olsun. aynen öyle. Milli parkların sitesinde yazan farazi konuşuyorum. Orada 80 lira yazıyorsa bizden istenen rakam 250 liraydı o zaman. Evet. Yani siz düşünün aradaki farkı. Bugünün 300 lirasıyla 2500 lirası gibi bir şey diyebilirsiniz yani. Yani enteresan. İşte bu tür olaylardan dolayı Aladağlar tarafını es geçtik. Hem giriş ücretli hem çadır ücretli, konaklama ücretli. Dağların iç tarafındaki vadiye gitmek için bir daha ücret ödüyorsun. Evet. Gibi Yani gibi. yani O yüzden o çok tarafa yakında gitmedik, evet. çok yakında nefes almak bile ücretli olabilir. Bölgesel nefes alma ücretleri farklı olabilir. İşte İstanbul'un havası kirli, orada biraz daha düşük olabilir. İşte Anadolu'da daha pahalı olabilir. Dikkat etmekte fayda var dostlar. Enteresan bir video oldu. Bilmiyorum. Evet. Ben nasıl editleyeceğim, nasıl toparlayacağım Ne bu çıkacak bu videoyu. videoda? Ya yine Evet. en azından birkaç yer gördük. Evet konaklayamadık, keyif yapamadık hiçbir yerde. Ama işte Gümüşler Manastırı güzeldi. O Yeşil Burç güzeldi. Acıgöl de güzeldi. Kalabilsek çok daha güzeldi. Acıgöl görsel olarak Acıgöl'ün güzeldi.
özellikle arka Arka tarafı, tarafındaki evet. eski yerleşim muazzam. Orayı görünce zaten şok olduk. Direkt hiç göle bile bakmadan o tarafa geçtik. Muazzam Fark doğrusu. etmişsinizdir, ağaçların altında yan taraftaydık. Göl kıyısında değildik. Ya şey de vardı mesela, Acıgöl'de mangal yakmak, ateş yakmak, semaver yakmak yasak diyorlardı Evet. ama Tabelalar vardı girişte. alanın içindeki herkes mangal yakıyordu. Şimdi diyebilirsiniz ya kalsaydınız canım kimse bir şey demezse hareket etmezdiniz diyebilirsiniz ama ikimizde de şu var, orada o tabela var ya, tamam ben o gece uyuyamam zaten orada. Hani orada kalsam bile uyuyamam o gece. Evet. Çünkü gecenin bir vakti biri mi gelecek, bir daha mı hazırlanacağız? Yani kontak basıp gitmek üstüne kurulu bir gece geçiririm Evet. ben orada. O yüzden maalesef Hazır ve kalamıyoruz. tetikte kalmaktansa hiç kalmamayı tercih ediyoruz böyle. Aynen öyle. O yüzden de karavanla geçirdiğimiz 5. yılımızda da, yani dolu dolu 5. yılımızda da kovulmadık hiçbir yerden. Çünkü orada bir tabela varsa Evet. durmuyoruz zaten Giriş genelde. yolunda vardı mesela, aşağıda yoktu. Hani bazıları şey yapabilir, ya aşağıda yok ya ne olacak, kalabilirim diye düşünülebilir ama yukarıdaki tabela aşağısı için geçerli zaten, o başka bir yola gitmiyor. O yüzden kalmadık. Ekstra yol yaptık tekrar, işte Gümüşler Manastırı'na yetişmek için ekstra yol gittik falan. Öyle değişik oldu bu Niğde'de. Değişik oldu. Yani bir önceki şehre bakıyorsunuz, Nevşehir, 14 Evet. tane falan video çıktı Nevşehir'den. Muazzam bir yerdi. 1,5 ay vakit geçirdik Nevşehir'de. Her yerini gezdik Nevşehir'in. Ondan sonra ondan önce Kırşehir vardı mesela. Kırşehir'de de 2 hafta kadar falan kaldık yanlış hatırlamıyorsam. Bir haftaya geçtik sanırım Kırşehir'e. Evet yani 10 gün Kesinlikle. 10 gün falan, yani 10 gün ya da 2 hafta Evet. kaldık Ki küçücük Kırşehir'de bir şehir aslında. ve Kırşehir'de inanılmaz nokta gezdik. Evet. Yani Kırşehirli arkadaşlarımız ya burada bu kadar gezecek yer var mıymış Evet. diye yorumlaştık onlarla, yani hani yazıştık onlarla. Hani işte her şehir farklı Yani birbirinden. ben şey düşünüyorum, biz bulamadıysak Niğde'de gerçekten başka gezecek yer yok. Çünkü Bilmiyorum. birkaç video önce bir takipçimiz eşi Kırşehirliymiş, hatırlıyorsan. evet. Kırşehir diyorum ya. Niğdeliymiş eşi. Tek tavsiye verdikleri yer Gümüşler Manastırı'ydı. Evet. Yani Niğdeli biri bile Evet. tek sadece orayı Ya tavsiye onlar edebiliyor. için de hani özür dileriz. Nevşehir'i doğru mu aktardık, yanlış mı aktardık? Niğde'yi pardon. Niğde'yi doğru mu aktardık, yanlış mı aktardık bilmiyorum ama bizim yaşadığımız deneyim böyleydi. Evet. Yani belki siz gelirsiniz buraya, bambaşka bir deneyim yaşarsınız. Bambaşka bir acayip keyif alarak gezersiniz. Her yerin tadını çıkartırsınız. Ama bizde böyle bir şey oldu, bilmiyorum. Ya nazara geldik. Evet. Yani çoğu şehirde köy yerleşimlerinin yakınlarında da böyle ufak bir yeşillik, işte mesire alanı diyeyim ya da park diyeyim. Öyle yerler vardı ama burada gerçekten hiçbir şey yoktu. Olsa bulurduk diye düşünüyorum yani. Yok, Çok yok. inceledik haritaları. Tekrar baktık. Biz mi görmemişizdir? Hani farklı bir köy tarafına gitsek, kalsak. Ama hiç öyle bir şey yoktu. Şehir merkezinde zaten kalmaktan hoşlanmıyoruz ama buranın şehir merkezi çok yoğun bir yerde. İnsan Şehir trafiği merkezi çoktu. sıkışık. İşte çarşı pazar hep iç içeydi. Hemen dibimiz, o kale alt tarafında terminal oradaydı. Çarşı orada, pazar orada. Sanayi gibi dükkanlar orada. Her şey bir arada olduğu için belki de bizi çok şey yapamadı orası. Kalınabilecek bir yer değildi yani. Yok ya, orada kalınmaz. Yani o bölgede kalınmaz yani. Ya ben kalmam, bilmiyorum. Kalanınız olabilir ama ben öyle o bölgede kalmam. Birkaç şeye benzetebilirim ama yanlış anlaşılabileceğini düşündüğüm için benzetmiyorum. Gerçekten karmaşık Yani diyelim. Kale, Nevşehir Kalesi'ni Niğde. Niğde Kalesi, Nevşehir dedim ya, orası güzel diye. Niğde Kalesi'nin Google yorumlarını açın. Yorumları okuyun. Başka da bir şey demiyorum ben size. Evet. Yani sadece o yorumları okusunlar. Bence. O yüzden o çevrede kalınmaz. Evet. Beş minare. Neredeki beş minare? Bitlis'te beş minare. Bitlis'te 5 minare. Bitlis şehir merkezinde hatırlıyor musun? Oradan geçtik, yukarıya çıkacaktık, Evet. çıkmadık. Merkezi sadece es geçtik, böyle yukarıdaki şeylere gittik. Medrese mi bir şey vardı, yukarıdaki yerlere gittik. Orada mesela şehir merkezinde ben karavanda inmek istemedim. Hatırlıyor musun? Evet. Full erkek vardı dışarıda çünkü. Yani ki ben o dönemde o taraftayken ve saçlarım canlı renkli falan değildi, soluktu, boyamamıştım.
Özellikle o bölgelerde. Bilmiyoruz çünkü daha önce doğuya gitmedik. Böyle bir çekincemiz vardı. Bir orada inmedim ben o kadar doğu turunda. Çünkü gerçekten dışarısı tamamen köy kahvesi modundaydı. Oradaki şehir yerleşimi. Burası için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bir kaleye kadar yürüdük. Böyle hani yürümese miydik acaba falan oldum ben yani yukarıya çıkarken. Evet. İnsanı öyle hissettiriyor yani. Ya ben aşağıya indiğimizde en son çekimi yaptığımda evet. Orada Gülden'e şey dedim. Yani sokakta hiç kadın yok farkında mısın dedim Gülden'e. Gerçekten öyle. Yani bir ben böyle mor saçlarımla. Enteresan bilmiyorum ya farklı bir deneyim yaşadık biz. Karavanla 81 il Türkiye turunun 11. şehri bir günde bitti. Evet, rekor şehir. Rekor şehir. Şu anda number one. Gerçi bir gün demeyeyim. Hadi bir gün demeyeyim. 2 gün diyeyim. Evet, çünkü bir gece konakladık. Evet, bir gece konakladık çünkü. Gümüşler Manastırı'nın orada bir gece konakladık. 2 günde bitti ama tek bir videoya sığdı. Evet ya. Kadar. Peki. Bu da böyle bir şehirmiş. Peki. Karavanla 81 il Türkiye turumuzun 12. şehri neresi biliyor musunuz? Hiç kimse tahmin edemez. Çünkü Niğde'ye sınır komşusu olan bir şehir değil. Ve biz... Söyleme. Tamam. Söyleme. Söyleme. Karavanla 81 il Türkiye turumuzun 12. şehrinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Söyleme ters köşe olacak. Hiç kimse bilemeyecek. Söylemedim o kadarcık ipucu verdim. Ama olsun o bile çok büyük bir ipucu. Neden? Sınır komşusu olmayan bir dünya şehir var etrafında. Olmaz. Belki Maraş, belki Antep. Oldu. Kars. Ardahan. En uzak orası.